Heat sadece bir soygun filmi değil. Modern yaşamdaki erkeğin varoluşsal krizini ve yalnızlığını aksiyon ve soygun temalarıyla harmanlayan suç sinemasının zirvesi. Bir tarafta Robert De Niro, diğer tarafta Al Pacino. Biri suçun kusursuz disiplini, diğeri yasanın dağınık kaosu. Bugün bu ikilinin birbirlerinde nasıl kendilerini bulduklarını konuşacağız. Tıpkı Yin ve Yang gibi. Neil'in içinde biraz Vincent vardır, Vincent'ın içinde ise bir miktar Neil. Zira hayat da tam olarak böyledir. İçerisinde siyahların ve beyazların bulunduğu farklı tonlardaki griler. Neil McCauley bir suçlu ama ona sadece hırsız demek hakaret olur. O, bağlanmanın profesyonelliği öldürdüğünü düşünen, kaybetmekten korkacağı hiçbir şeye sahip olmamayı tercih eden bir disiplin abidesi. Duygularını öldürmüş bir keşiş. Vincent Hanna bir polis ama o da sadece bir dedektif değil. O bir avcı. Adrenaline ve gecenin karanlığına bağımlı. 3 evlilik yapmış, 3'ünü de batırmış. Evi dökülüyor, özel hayatı bir enkaz, duyguları taşmış, kontrol edilemeyen bir yangın gibi adeta. İlk bakışta birbirlerinin düşmanı gibi görünüyorlar. Neil buz kadar soğuk, Vincent ise ateş kadar yakıcı. Ama aslında ikisi de birbirine çok benziyor. Onlar bir madalyonun iki yüzü. Onlar toplumun içinde dolaşan ama topluma ait olmayan iki hayalet. Film boyunca şunu fark edersiniz. Neil ve Vincent kendi ekipleriyle, hatta kendi aileleriyle olduklarından daha çok birbirleriyle bağ kurarlar. Hem de bunu fiziksel olarak çok da fazla yan yana gelmeyerek yaparlar. Çünkü birbirleri dışında çevrelerindeki kimse o yükü anlayamaz. Bir soyguncu için en büyük tehlike nedir? Yakalanmak mı? Hayır. Gelecek planı yapmaktır. Umut etmektir. İşte burada Neil'in o meşhur felsefesi devreye girer. Tehlikeyi sezdiğin anda 30 saniye içinde terk edemeyeceğin hiçbir şeye bağlanma. Bu cümle kulağa oldukça havalı, çok sigma bir prensip gibi geliyor. Tam da üzerine yüzlerce edit yapılacak bir söz. Ama biraz derine indiğinizde bu cümlenin ne kadar korkunç bir trajedi olduğunu anlarsınız. Bu kural bir güç gösterisi değildir. Bu kural bir insanın kendine uyguladığı en ağır sansürdür. Kimseyi sevme, hiçbir yere kök salma, hiçbir anıya tutunma demektir. Eğer 30 saniye içinde tüm hayatını bir çantaya sığdırıp çıkabiliyorsan, aslında senin bir hayatın hiç olmamış demektir. Neil özgür bir adam değildir. O, kendi disiplininin kölesidir. Ve sonra, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri gelir. Çatışma yok, kovalamaca yok, sadece bir masa, 2 fincan kahve ve 2 yalnız adam. Restoran sahnesi. Burada birbirlerine saygı duyarlar. Vincent, Neil'a asla normal bir hayatın olmayacak değil mi? Der gibi bakar. Neil ise Vincent'a, ben de senin gibiyim, sadece tetiğin diğer ucundayım der. İkisi de o normal hayata, o Amerikan rüyasına, o sıcak ev ortamına yabancıdır. Onlar sadece av ve avcı olduklarında canlı hissederler. Vincent karısının yanındayken ölü gibidir ama bir cesedin başında, bir ipucunun peşindeyken gözleri parlar. Neil ise insanlarla ilişki kurarken tedirgindir ama bir bankayı soyarken orkestra şefi gibi sakindir. Bu sahneden anlarız ki Neil ve Vincent birbirlerini yok etmek zorunda kalan ruh eşleridir. Spoiler'dan kaçınmadığımız bu videonun kalanı doğrudan filmin finaliyle ilgili olacak. Bu uyarıyla beraber son bölüme geçiyoruz. Her trajedi kahramanın kendi sonunu hazırlamasıyla biter. Peki Neil'in sonunu getiren şey neydi? Polisler mi? Vincent'ın zekası mı? Hayır. Kendi kuralını ihlal etmesiydi. O hayatında ilk defa insan olmayı seçti. Aşık oldu. Ed ile yeni bir hayata kaçmak istedi. Ama aynı zamanda insan olmanın diğer zaafına yenildi. İntikam duygusu. Havaalanına gitmeden önce Wainwright'ı öldürmek üzere intikam için geri döndü. Yani tehlikeyi sezdiği anda orayı terk etmedi. Geri döndü. Çünkü artık o bir profesyonel değildi. Öfkesi ve aşkı olan bir adamdı. Ve ironik bir şekilde onu insan yapan bu özellik onun sonu oldu. Filmin finali bir zafer sahnesi değildir. Vincent Neil'ı vurur, Neil yere yığılırken Vincent'a bakar ve o son sözlerini söyler. Ve Vincent düşmanının elini tutar. Neden? Neden bir polis öldürdüğü suçlunun elini tutar? Çünkü o an Vincent Neil'dan daha da yalnızdır. Kendisini anlayan tek kişiyi, aynadaki yansımasını az önce öldürmüştür. Neil artık özgürdür, huzura kavuşmuştur. Peki ya Vincent? Vincent o lanetli şehirde o enkaz halindeki hayatıyla baş başa kalmıştır. Heat bize şunu söyler. Zirveye çıkmak istiyorsan ağırlık yapan her şeyi geride bırakmalısın. Ama her şeyi geride bıraktığında geriye sen diye bir şey kalır mı?